Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Soğanımızı ince doğrayacağız. İçine bir diş de sarımsak doğruyoruz çiğden. Kişi başı bir tane patlıcan olarak hesaplayacağız. Şuradan şöyle hafiften bir çizeceğiz. Sapını çıkartacağız. Sapların da hepsini almayacağız tabi. Hafiften bir sap bırakacağız. Patlıcanlarımızı alabuz soyacağız. Dikkat ettiyseniz patlıcanları soyarken kök kısımlarına hiç yanaşmadım. Burası bağlayacak. Patlıcanı açtığımız zaman yırtılma yapmayacak. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tavuklarımızı çok ince doğrayacağız. Tavla zarı boyutunda olacak. Ne kadar ince doğrarsak yemeğimizin içinde o kadar güzel olur. Bir tane göğüsten çok rahat 5 kişilik bir yemek çıkartacağım şimdi. Tavuğu biraz dondurdum doğraması kolay olsun diye. Tavuğumuz hazır. Tavamızın içine çok az bir yağ ilave edeceğiz. Az yağ ile biz bu işi bitireceğiz. Tavamızın dibi kuru olacak. Yağ da hafiften ısınmış olacak. Patlıcanı dokunduralım. Hafiften sesler gelmeye başladı. Yağı bir gezdirelim. Kapağı kapatalım. Mutfağa da batırmayalım. Ocağımızın altını kısalım. Kapağı bir açalım. Bunu ne yapacağız? Yağ ilave etmeyeceğiz. Çevire çevire kızartacağız. Yumuşayana kadar. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Patlıcanlarımızı kontrol edelim. Parmağımızı bastığımız zaman ne olacak? Parmağımız patlıcanların içine çökecek. Patlıcanlar oldu. Tabii sıcak olduğu için biraz elimizi yakıyor. Sıcak tavamızın içine patlıcanları ilave ediyoruz. Yüksek ateşte tavuklarımızı soteleyeceğiz. Patlıcanlar kalan yağımızı kontrol ettik. Az bir yağ daha ilave ediyoruz. Daha sonra malzeme kızartacağız. İçinde pişireceğimizden dolayı bu yağ yeterli olmaz. Tavuklarımız kızarmaya başladı. Şöyle gösterelim. Soğanını ilave ediyoruz. Soğanla beraber soteleme işlemine devam edeceğiz. Soğanlarımız da kavruldu. Yanmaya başladı. Bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Bunda suyu hafiften fazla kullanacağız. Daha sonra sos olarak da kullanmak için. Salçamız iyice kavruldu. Çiğ kokusu gitti. Tavan dibine yapışmaya başladı. Bu aşamada domatesin biberini ilave ediyoruz. Salça domatesin biberini her tarafına değsin. Domates biberi her tarafına değdirdik. İlk aşamada soğuk suyumuzu veriyoruz. Soğuk suyla önce yemeğimizi bir açacağız, rahatlatacağız. Daha sonra kaynayan suyu ilave edebiliriz. Soğuk suyla beraber toplamda 4 su bardağı su vermiş olduk. Altını kısacağız. 5 dakika kaynatacağız. Kaynaya kaynaya özleşti. Yarım tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı pul biber. Sarımsağı hala diyorum daha sonra kullanacağız.
Altını kapatıyoruz. Biraz soğumasını bekleyeceğiz. İçimizi süzdürüyoruz. Soğuttuk. 5 kişiye 200 gramlık bir tane tavuk göğsü yeter. Ona göre hesaplayın. Bu evde de olsa, işletmede de olsa aynı. En küçüğüne bir tane de sarımsak attım içine. Bu aşamada tuzunu falan kontrol edebilirsiniz. Bir tane kaşık sapıyla şöyle bıraktığımız yere kadar, soymadığımız yere kadar geleceğiz. Bolca patlıcanlarımızın içini dolduracağız. Yine yeme de yanında yat yemeği olacak. Tavuklardan kalan sosun tamamını yemeğimizin içine boşaltacağız. Tenceremizin dibi tamamen kuru olacak. İçinde bir damla su olmayacak. Bir yemek kaşığı unumuzu döküyoruz tepeleme. Çok iyi dinleyin, tam ölçüsünü vereceğim. Akıcı kıvamda bir sos olacak. Bunun un kokusu, çiğ kokusu gidecek. Kavrulmuş ekin kokusu gelecek. Daha lezzetli olması için. Unumuzdan dumanlar çıkmaya başladı. Çok dikkatli olun bu aşamada. Her an yanabilir. Yağı unu içine kapatacak kadar ilave edeceğiz. Altını sonuna kadar kısacağız. Karıştırdığımızda içinde beyaz un görünmeyecek. Bunu karıştırdıktan sonra daha sonra tekrar bir daha kızartmamıza gerek yok. Zaten un kızarmış olduğundan dolayı. Şöyle gösterelim. İçinde beyaz un görünmüyor. Hemen bir su bardağı soğuk süt. Soğuk sütle iyice bir çırpacağız. Sütü de ilk aşamada çok fazla verirsek ne olur? Kesik kesik olur. İçinde pütür pütür görünür. Önce bir az sütle bunu açacağız. Ondan sonra istediğimiz kıvama getirebiliriz. Görüyor musunuz? Hemen açıldı. Bembeyaz kar gibi oldu. Sütü çok fazla vermiş olsaydık bunu yakalayamazdık. İkinci su bardağı sütümüzü de veriyoruz. Şimdi de açma işlemini uyguluyoruz. Peşemalı yaptınız, koyu olursa patlıcanların üzerine vermeden hiç sorun değil. Orada sütle açabilirsiniz. En ufak bir sorun yaşamazsınız. İstediğiniz akıcı kıvama gelene kadar süt ilave ederek açabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Akıcı kıvamda. Bunu artık fazla oynamayacağız. Hemen tuzunu atacağız. Sarımsağını atacağız. 3 diş dövülmüş sarımsak atıyoruz. İnanılmaz lezzet verir. Peşemali bol vermekten korkmayın. Lezzetin sırrı burada. Üzerlerine bir de kaşar serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına götürüyoruz. Fırınımıza atıyoruz. Ortalama 15 dakika. Yüzü kızarmazsa bu dakika uzayabilir. Şöyle bir çekelim yemeğimizi. Yemeğimiz hazır. Zahmetli gibi görünse de aslında o kadar zahmetli bir yemek değil. Yemeğimizin içinde bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım.